Bugün Türkmenistan ve İran arasında müttefiklerin de olacağı bir savaş senaryosu oluşturacağız. Ancak başlamadan önce bu video için bir sponsorumuz var. Karşınızda Conflict of Nations, 3. Dünya Savaşı. Ücretsiz online ve PvP özellikli olan bu oyunda modern küresel savaşa liderlik etmek için hemen gerçek bir ülke seçin. Haftalarca sürebilen oyunda gerçek zamanlı olarak 128 kişiye kadar savaşın. Ordunuzu kurmak için tanklar, jetler ve nükleer denizaltılar gibi birçok farklı birim kullanın. Komşularınıza savaş ilan edin veya diğer oyuncularla ittifaklar kurun. Kendi stratejinizi seçin, destansı savaşlara katılın ve dünyayı ele geçirin. Oyunun kişisel olarak beğendiğim özelliği ise savaş stratejinizi geliştirmesi. Conflict of Nations'ı aynı hesapla hem PC'de hem de mobilde oynayabilirsiniz. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak 13.000 altın ve 1 aylık premium aboneliği ücretsiz olarak alabilirsiniz. Fakat teklifin yalnızca 30 gün için geçerli olduğunu unutmayın. Bu yüzden zaman kaybetmeden savaşa katılın. Şimdi videomuza başlarsak ilk olarak İran'ın yanında yer alacak ülkeler Rusya ve Hindistan olurken Türkmenistan'ın destekçileri ise Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte diğer Türk devletleriyle beraber Pakistan'da onun yanına dahil oldu. İlk olarak senaryomuzun savaş sebebini belirlememiz gerekirse Türkmenistan vatandaşları olan 2 balıkçı teknesi Hazar Denizi üzerine açıldılar. Fakat çok ileri gitmiştiler ve bu yüzden İran'ın sahil güvenliği harekete geçip bu balıkçı teknelerini vurarak yok etti. Böylece 10 kişi civarında kayıp yaşadı Türkmenler. Bu olaydan sonra adeta çılgına dönen Türkmenistan resmen İran'a savaş ilan ettiğini açıkladı. Bunun üzerine İran da karşılık verip o da savaş açtı. Öncelikle İran askerlerini Türkmenistan'ın Balkanabad bölgesinin sınırlarına yollamaya başlamıştı. Derken çok geçmedi ki ilerleyişlere hemen başlayan İran kısa sürede bölgenin kıyıları üzerinden toprak ele geçiriyordu. Bu arada Türkmenistan'dan da karşı hamle gelerek askerlerini bu orduların karşısına gönderdi ve karşılıklı karasal çatışmalar patlak verdi. Bu yaşananlar hem İran'ın hem de Türkmenistan'ın müttefiklerini derinden endişelendirmeye başlamıştı. Başta Türkiye İran'a işgalci tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaat edecekti. Fakat İran bundan hiç korkmuyordu. Çünkü BM'nin 5 daimi üyesinden biri onun müttefiki olan Rusya'ydı. Yani herhangi bir karar çıkması için Rusya'nın da onayı gerekiyordu. Bu arada İran, Türkiye ve diğer Türk devletlerine şu tehditte bulundu. Gidin nereye şikayet ederseniz edin. Biz İran olarak Türkmenistan'ı tamamen ele geçirmeden bu savaş bitmeyecek, dedi. Fakat bu sözler Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'la beraber diğerlerini de İran'a karşı kin duymalarına yol açtı ve çok öfkelendirdi. Derken başta Türkiye artık durumu demokratik yollarla çözmek yerine savaşla çözeceği kararına vardı ve ilk etapta askeri personellerini İran'la olan sınır hattına getirerek saldırmaya başladı. Bu arada İran, Türkmenistan'daki ilerleyişlerine devam ediyordu. Bu İran ordusu kısa sürede Hazar Denizi kıyılarını da kapsayan Balkanabad isimli Türkmen bölgesini ele geçirerek bayrağını dikmişti. Böylece eğlence düzenleyerek topraklarını büyütmesini kutluyordu İran. Türkmenistan ise ordusu rakibine göre az sayıda olduğundan işi zor görünüyordu. Ancak arkasında olan müttefikleri henüz hamlelerine başlamamışlardı. Derken bu arada Pakistan İran'a şu tehdidi savurdu ve diyordu ki Türkmenistan'ı rahat bırak ey İran. Aksi takdirde ben de ordularımı savaşa hazır hale getirip sınırlarına yerleştireceğim ve yıkılmadık yerini bırakmayacağım diyerek sert konuştu. Fakat bu Pakistan'ın açıklaması İran'ı daha da öfkelendirdi ve o da Hindistan'a çağrı yaparak dedi ki hey Hindiler, Pakistan müttefiğiniz olan bize saldırmak üzere. Onlarla uğraşma görevi sizin üzerinizde. Bize saldırmalarını engelleyin ve karasal çatışmalara başlayın, dedi. Bunun üzerine Hindistan ise onay verdi ve Pakistan'ın bütün sınır hattına askeri personellerini yerleştirdi. Bu olay ise Pakilerin zoruna gitti. Çünkü artık İran'a saldırmak yerine Hindistan'la uğraşacaklardı. Derken bu da onların karşısına askeri ordularını gönderince aynı zamanda Hint-Pakistan savaşı da başlamış duruma geldi. Türkiye ise bu arada İran'a saldırıyordu ve Batı Azerbaycan denen Fars bölgesinden toprak ele geçirmeye başladı. Ardından Türkiye, bağımsız bir devlet olan müttefik Azerbaycan'a da İran'a saldırıp bize destek olması gerektiği konusunda çağrı yaptı. Bu olayın üzerine ise Erdebil ve Doğu Azerbaycan isimli İran eyaletlerine ordusunu soktu ve o da aynı şekilde ilerlemeye başladı. İran an itibariyle 3 farklı devlete karşı savaşmaya başlamıştı. Fakat bununla da yetinilmeyecekti. Yani Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Türk devletleri de kardeşi olan Türkmenistan'a tam destek vereceklerini ilan ettiler ve onlar da askeri güçlerini Türkmen topraklarına yollamaya başladılar. İlk olarak Orta Asya Türk devletleri birlik olarak başkent Aşkabat'ı korumak için buraya geldiler ve hemen yakınında bulunan İran topraklarına da saldırmaya başladılar. Ancak bu sırada İran, Türkmenistan'ın Taşoğuz bölgesi üzerinden
bölgeden de ordusunu sürükleyip işgal etmeye devam ediyordu. Orta Asya Türk devletleri ise İran'ın Dergez, Çinaran ve ardından da Meşhed isimli büyük nüfuslu kentlere ulaşmayı başardılar ve buraları kendi toprakları ilan ettiler. Bu arada İran çok sinirlendi ve aktif ordusunun bir kısmını Türkiye-Azerbaycan ordularının karşısına gönderdi ve karşılıklı çatışmalar burada da başlamıştı. Rusya Federasyonu ise bu sırada müttefiği olan İran'ı korumak için Kazakistan'a asker çıkartması gerçekleştirdi. Bu olay Türk devletleri adına üzücüydü. Derken Ruslar çok geçmedi ki Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyılarını ele geçirmeye başladı. Rusya'nın hedefi Türk devletlerinin bu Hazar Denizi ile bağlantısını kesmekti ve burada bulunan petrollere de tek başına sahip olmaktı. Derken bu sulara savaş gemilerini de gönderdi ve Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı ve Türkmenistan'ı füze yağmuruna tutmaya başladı. Rusya'nın bu işten vazgeçmesi için sağlam bir tokat yemesi gerekiyordu. Bu tokadı da nükleer bir güç olan Pakistan atacaktı. Yani Pakistan Rusya'ya karşı bir açıklama yaptı ve dedi ki, "Hey Ruslar, size sesleniyorum. Eğer Türk kardeşlerimizi rahat bırakmazsanız elimde yer alan nükleerleri yok olma pahasına da olsa kullanacağım. Yani yarısını size, yarısını Hindistan'a, diğer yarısını da İran'a atarım," dedi. Bu tehdit sonrası Rusya geriye çekilme kararı aldı ve önce Hazar Denizi'ndeki gemilerini çekti, daha sonra ise Kazakistan'dan aldığı toprakları geri iade etti. Böylece Pakistan'dan küçümseyici bir gülümsemeyle cevap geldi. Yani Ruslar resmen nükleer güç olan Pakistan'dan korkmuşlardı. Fakat bu arada devam eden Hint-Pakistan çatışmaları da sınır hattında sürüyordu. Bu arada Hindistan Keşmir bölgesi üzerinden ilerleyişlere başladı. Fakat Pakistan'da en güneyde bulunan Gujarat isimli Hint eyaleti üzerinden toprak ele geçiriyordu. Bu arada İran cephesinde Orta Asya Türk devletlerinin birleşik ordusu İran'ın Pakistan'a olan sınırlarına gelebilmek için toprak alımlarını hızlandırdılar. İran ise bu arada diğer tarafta Azerbaycan'ı karasal çatışmalarla geriye püskürtmeye başladı ve Şirvan isimli kente kadar ilerledi. Türkiye-İran cephesinde ise işler karışıktı ve hala çatışmalar sürüyordu. Ancak çok geçmedi ki Türkiye, Azerbaycan'ı kurtarabilmek için buradan ilerlemeye ve İran ordusunu püskürtmeye başladı. Çok geçmedi ki Türkiye en sonunda hem Azerbaycan'ı kurtardı hem de onun ele geçirilen bölgelerini Azerbaycan'a iade etti. Türkmenistan cephesinde ise İran buradan hala ilerliyordu ve Taşoğuz isimli bölgenin yarısına kadar ulaşmıştı. Bu arada ilginç bir şey yaşandı. Yani Pakistan ve Hindistan arasında sınırların bu şekilde kalacağına dair bir barış antlaşması yapıldı ve çatışmalar durdu. Böylece rahatlayan Pakistan artık İran'a saldırmaya karar vererek ordusunu sınıra yığdı ve saldırmaya başladı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Orta Asya Türk devletleri de bir yandan geldiği için sonunda burada ele geçirilen topraklarını birbirlerine kavuşturdular. Bu olay sonrası ise Pakistan, Türkmenistan'ın topraklarını geri kurtarabilmesi için ordusunu bu cepheye göndermeye başladı. Bu sırada Azerbaycan'da savaş gemilerini Hazar Denizi'ne sürerek İran'ın elinde bulundurduğu Türkmen topraklarına füzeler atarak hasar veriyordu. Ancak İran da onun karşısına savaş gemilerini çıkarttı ve böylece gemi savaşı da burada başlamıştı. Bu sırada Türkmenistan halkına seferberlik kararı verdi ve yaklaşık 7,5 milyonluk nüfusunun bir kısmını İran'ın elinde bulundurduğu topraklara getirdi. Bu olaydan sonra çok hızlı bir şekilde gücüne güç katan Türkmenistan önce İran'ı Taşoğuz isimli bölgesinden çıkarttı, daha sonra da Balkanabad cephesinden de toprak ele geçirmeye başlamıştı. İran her yönden saldırı aldığı için zayıflamaya başladı. Bu yüzden öncelikle Türkmenistan bütün topraklarını kurtardı, daha sonra da İran'ın ana toprakları üzerinden ilerleyişlere başlamıştı. Türkmenler çok sinirliydi ve İran'a karşı çok öfkeli duruma geldikleri için hedefi olan başkent Tahran'ı düşürebilmek için hem Pakistan hem Orta Asya Türk devletleri hem de kendi ordusunu kullanarak çok hızlı bir şekilde ilerleyişlere başladı. Derken aradan belli bir zaman geçtikten sonra Tahran'a kadar gelip burayı da düşürmeyi başardı Türkmenistan ve müttefikleri. Batıdan da Azerbaycan ve Türkiye ilerliyordu. Bu sebeple en sonunda güney bölgesinde küçük bir İran kuruldu ve savaş Türkmenistan'ın kazanmasıyla son buldu. Kayıplar Türkmenistan tarafı 187 bin askerini kaybederken İran tarafı ise 205 bin civarında asker kaybetmişti. Videoyu bitirmeden önce Conflict of Nations 3. Dünya Savaşı modern küresel savaşta gerçekleşen ücretsiz bir çevrim içi PvP stratejik oyunudur. Kendi stratejinizi seçin, destansı savaşlara katılın ve dünyayı ele geçirin. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak 13.000 altın ve 1 aylık premium aboneliği ücretsiz olarak alın. Fakat teklif yalnızca 30 gün için geçerli. Bu yüzden zaman kaybetmeden savaşa katılın. Yani açıklamadaki bağlantıya tıklayın, ülkenizi seçin ve zafere giden yolda savaşın.